Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün az malzemelerle kabarmalara doymayan, yumuşacık kahvaltılarınızda, çaylarınızın yanında tüketebileceğiniz çörek tarifi hazırladım. Bu güzel çöreğimizin yapım aşamasına laf hiç uzatmadan buyurun hemen geçelim. Hamurum için derin yoğurma kasesine 1,5 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Suyumuzun, sütümüzün mutlaka ılık olmasına özen gösterelim. 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya ekliyorum. Kuru mayam 10 gramlık kuru mayalardan. Mayamın aktif olması için spatula yardımıyla biraz karıştırıyorum ve son olarak tuzumu da ekliyorum. 2 küçük tatlı kaşığı tuz ekledim. Sizler kendi damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Tabii ki unumu yavaş yavaş kontrollü şekilde ekledim. Sizlerin un marka kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için hamurunuzun kıvamına göre un eklemesi yapmaya özen gösterin. Bu çörek tarifinde sadece süt de kullanabilirsiniz veya sade olarak sütsüz suyla da yapabilirsiniz. Her ikisinde de yaptığınızda çok lezzetli çörek oluyor. Ben ikisini de kullanmak istedim. Süt kullanmadığınızda suyla sadece ekmek lezzetini alıyorsunuz. Biraz da süt eklediğinizde daha yumuşak ve çörek kıvamını, lezzetini de yakalayabiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi bu kıvamda olana kadar unumu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışan yumuşak esnek bir hamur elde ettim. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Hamurumun da daha güzel toparlanmasını sağlıyorum. Hamurumu toparlarken ben de size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Evet, hamurumun yumuşaklığını görüyorsunuz. Sıvı yağ ekleyip hamurumu güzel toparladım. Üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. 1 saatte mayalanan hamurumun kapağını açıyorum. İlk havasının çıkması için yoğurma kasesinde biraz karıştırıyorum. Tezgahımı da bu arada çok az unladım hamurumun tezgaha yapışmaması için. Elimizde unlamayı ihmal etmeyelim. Hamuru alırken yoğurma kasesinden elimize yapışmaması için. Hamuru elimle toparlıyorum. 6 eşit parçaya böleceğim. Sizler tabii ki daha ufak veya daha büyük yapacaksanız beze sayısını azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Elimle bezelerimi yuvarlarken bu aşamalarda elimi unlamaya ihmal etmiyorum. Sizler de unlarsanız hamurunuz yumuşak olduğu için elinize daha az yapışacaktır. 6 adet bezemi güzelce elimle yuvarlayarak şekilledim. Gördüğünüz gibi aynı büyüklükte yapmaya özen gösterdim. Hazırlamış olduğum bezelerimi çok az yağlamış olduğum tepsime alıyorum ve bu şekilde çiçek ekmek deseni vererek tepsime yerleştirdim. Tepsimin üzerine temiz bez kapatıyorum ve yaklaşık 1 saat tepsi mayası yapıyorum. Bu sayede hamurlarımız daha güzel kabaracak ve çok lezzetli çörekler elde edeceksiniz. Bu arada ben tepsi ölçüsünü belirtmedim. 32 santimlik tepside çöreklerimi yapıyorum. Sizler tabii ki daha büyük tepside de yapabilirsiniz veya benim gibi bu küçüklükte bir tepsi yaparsanız daha güzel mayalanmış ve kabarmış olur çörekleriniz. Çöreğimin üzerinin güzel kızarması için 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ fırça yardımıyla çöreklerimin üzerine sürüyorum. Dilerseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Benim gibi sadece sıvı yağ gezdirirsiniz. Ekmek tadında çörek elde etmiş olursunuz. Veya dediğim gibi yumurta sarısı sürerek üzerine çörek otu, susam karışımı da dökerek o şekilde de pişirebilirsiniz. Çöreklerimin üzerine güzelce sıvı yağ gezdirdikten sonra öncesinde ısıtmış olduğum 180 derece alt üst fanlı ayarda çöreğimi pişirmeye fırınıma koyuyorum. Çöreği bu arada orta rafın bir altında pişiriyorum ki üzerinin çabuk kızarıp yanmaması için, altında eşit şekilde pişmesi için mutlaka orta rafın bir altında pişirmeye özen gösterelim. Benim fırınımda çöreğim yaklaşık 50 dakika kadar zamanda pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Kontrollü şekilde pişirmeye özen gösterin. Çöreğim ilk fırından çıkınca hemen ilk sıcaklığı üzerini temiz mutfak beziyle kapatıyorum. Yaklaşık 5-6 dakika kadar ilk sıcaklığı çıkana kadar dinlendirdim. 5 dakika üzeri örtülü şekilde dinlendirmiş olduğum çöreğimi yakından da sizlere hemen dokusunu göstermek istiyorum. İlk sıcaklığıyla dumanı üstündeyken altını üstünü güzelce pişirmiş olduğum çöreğimin hemen bir parçasını alıyorum. Gördüğünüz gibi dumanı üstünde çok güzel çörek oldu. Kahvaltılarınızda severek tüketebileceğiniz
Çok güzel tarif oldu. Ben bu çöreği yaptığımda yanında mutlaka biber, patates, patlıcan da kızartıyorum. Soslu bir şekilde çok yakışıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Denemek isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Ortadan ikiye bölerek sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi de sünger gibi göz göz olan bir çörek tarifi oluyor. Bu güzel tarifi sizlere de gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ederim. Denediğinizde de çok beğeneceğiniz bir tarif. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.